Bu enstrümanın içinde gizlediği o ihtişamdan çok etkilendim ben yıllardır. Yani birilerinin arayıp da bulmak istediği bir şey vardır ya, yani onu bir gün bulacağım, yakalayacağım dersiniz ya. Ben onu ilk başladığım anda yakaladığımı hissettim ve hep o hevesle, hep o azimle çalışıyorum, devam ediyorum. Tambur benim için gerçekten her şeyden öte hayat arkadaşım gibi. Yedi sekiz yaşlarındaydım. Annem bir gün benim müziğe olan merakımı bildiği için, kendisi de müzik öğretmeniydi. Seninle bir yere gideceğiz dedi. Hadi hazırlan gidelim dedi. Güzel elbisemi giydim. Gittik. Koskocaman bir bina. Çiçek bahçesi gibi. Her yerde çiçekler var ve ben çiçekçiye gittiğimizi düşünmüştüm. İpucu vermemişti. Konservatuara ilk adımımı o gün attım. Bir hafta sonrası sınav oldu. Çocuk korosu sınavıydı. Bir şarkı hazırladım. Annem hep öğretirdi bana. Hiç unutmuyorum. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. O şarkıyla sınava girdim. Muhterem Sezgin hocam, Allah uzun ömürler versin. Onunla başladık çocuk korosuna, çalışmalarımıza. Temelim çok önemliydi benim için. Yani o ilk adım çok önemliydi. Nasıl bir enstrüman? Narin, ince, kırılgan. Benim yapım da öyle. Yani birbirimizi tamamladık bence. Ama sahneye çıktığımda, iş icraya geldiğinde ben onun içindeki ihtişamı ortaya çıkartmak zorundayım. Sahnede de kırılgan olmamalı. Yeri geldiğinde olmalı tabii. Çok duygusal bir insanım. Çok duygularımla hareket ediyorum. Ama sahnede müziğimi icra ederken tamburla kavga eden, gürültünün içinde kendini göstermeye çalışan, ben buradayım demeye çalışan bir insan gibi de hissediyorum kendimi. Yeri geliyor, ufacık bir kuş sesi duyduğunuzda nasıl mutlu olursunuz? Kıpır kıpır minik minik hareketler. Taksim yapmayı çok seviyorum mesela. Eser çalmaktan ziyade. Taksim yaparken bile minik minik dokunuşlarla o kuş seslerini yansıtmak isterim. Çok büyük bir kalabalığın içinde kendinizi duyurmak istersiniz ya, o zaman güçlü, kuvvetli, heybetli bir ses çıkmalıdır. Bu tabii ki enstrümanı çalarken mızrabı tuttuğunuz, vurduğunuz yerle çok alakalı. Bunun için çok emek gerekiyor, çok çalışmak gerekiyor gerçekten. Tambur çalarken bambaşka bir dünyadayım. Evimde çalarken de öyleyim. Sahnede çalarken de öyleyim. Birçok kişi beni izlerken şunu söylemiştir. Sosyal medyada çok icralar yayınlıyorum. Orada mesela yazarlar, özelden sorarlar. Tambur çalarken her şey güzel de mimikleriniz çok çirkin. Yani niye öyle ağzınızı, gözünüzü, kaşınızı şekilden şekile sokuyorsunuz ki? Tabii bunu anlatmak istesem çok uzun anlatmam lazım. Çalarken çünkü orada siz ne yüzünüzü düşünüyorsunuz, ne elinizi kolunuzu düşünüyorsunuz. Sadece oradasınız, enstrümandasınız. Şöyle bir gerçek var.
Batılı'nın müziğe karşı saygısı çok üst seviyede. Bir yurt dışına konsere gittiğinizde yurt içinde verdiğiniz konserlerden neden farklı oluyor? Ben bunu önceden anlayamazdım. Hep böyle derler. Yurt dışında bizi şöyle ilgiyle, ihtişamla dinliyorlar. Neden bizim ülkemizde bu kadar saygın değil bu meslek? Yani neden bu kadar elit, el üstünde tutulmuyor? Yaptığımız kadim bir musiki. Yani bin yıllık, binlerce yıllık geriye döndüğünüzde baktığınızda birikimi var. Neden bizim ülkemizde bu kadar değeri yok? Yani niye ben mesela 5 tane enstrüman çalandan bir tane tambur görebiliyorum? Batı müziği sazlarını daha çok duyabiliyorum. Neden bunlar daha çok değil? Bir konsere gidiyorsunuz yurt dışında. Sizi izleyen izleyici aynen şöyle. Kitlenmiş sahneye, enstrümanınıza. Konser bitiyor. O müziğin ruhunu bizim kadar anlayamazlar. Bizim koma seslerimiz, tam buradaki perdeleri düşünün. Koma seslerimiz onlara çok farklı geliyor. Ve bir şaşkınlık yaratıyor zaten onlarda. Araştıran, bilip gelen de var bu müziği. Duyduğunda ki etkilendiğinde kuliste de aynı ilgi devam ediyor. Bir konserde kuliste yapmış oluyorsunuz. Çünkü etrafınız sarılıyor. Sürekli sorular soruluyor bu enstrümanla ilgili. Nasıl bir saz dokunabilir miyim? Nasıl, bunlara ne deniyor? Perdelerin isimleri, bu ne işe yarıyor? Bağdan yapılan mızrabımızı sorarlar mesela. Yani çok ilgililer. Bizde olmasını isterdim bunun. Bizde daha çok olmasını isterdim. Onlar bu enstrümanı bizden daha çok tanımak istiyorlar. Ben eser çalana kadar tamburda 1 sene boyunca sadece egzersiz çaldım. Ya bu birçok sazendenin belki bu kadar uzun süreli yaşamadığı bir şeydir. Bu çok önemli benim için. 1 sene boyunca egzersiz çaldım ve hocam artık bir gün hazırsın eser çalmaya dediğinde eser çalmaya başladım. Çalışırdım evde. Gelirdim derse olmadı derdi. Giderdim, bir hafta sonra tekrar çalışır gelirdim. Birçok şeyden de fedakarlık etmişim bu arada. Çocuğum, oyundan, derslerimden kaytarmışım yani. Yapmam gereken şeyleri bırakmışım, tambur çalışmışım. Gelirdim, çalardım, olmamış. Bu beni ya sazı tamamen bırakacaktım o zaman. Ama hocam beni kamçılayacağını çok iyi biliyordu. Öyle oldu gerçekten. Eser çalmaya hazırsın, başlayalım dediğinde su gibi aktı peşi. Hayatıma dokunan, tamburla ilgili, hatta hayatıma yön veren çok kıymetli isimler var benim için. Onları zikretmeden geçemeyeceğim. Murat Salim Tokaç, tambur hocam. Cünüçen Tanrı Korur, bu musikide öğrenmemi, her şeyi öğrenmemi sağlayan, ufkumu açan hocam. Ve kıymetli luthier Aslan Çekiç, benim bütün tamburlarımın yapımcısı. Onun atölyesinde Necdet Yaşar ustamla tanıştığım günden yine vefatına kadar çok şey öğrendim. Beraber taksim kompozisyonları çalıştık, band kayıtlarını dinleyerek makam analizleri yaptık. Hakkını ödeyemem. Hayatımda ilk defa tambur icrası dinlemiş bir dinleyenime rastlamıştım. Bana denk gelmiş. Kulisteyiz. Konser sonrası tebrikleri kabul ediyoruz. Bir hanımefendi geldi. Kapının girişinden benim bulunduğum yere kadar ellerini açarak bana doğru gelerek ben böyle bir şey yaşamadım diyerek ben hemen anladım etkilendiğini. Kendisinin söylediği sözden ben daha çok etkilendim. Çok mutlu oldum. Bu nasıl bir icra? Yani bu nasıl bir müzik? Bu nasıl bir aktarım dedi. Ben tambur çaldım sizinle sahnede dedi. Gözlerim doldu gerçekten. Bu benim için çok önemli. Birilerine bunu hissettirebiliyorsam
bu musiki adına bir şeyler yapmayı kendime hedeflemişsem ve bunları aktarmaya çalışırken insanların evet anlaşılmışım demesi, benim bunu söylemem çok çok önemli bir şey benim için. Kendimi kaydetmeyi çok seviyorum. Tambur çalarken ilk başladığım zamandan beri rahmetli Cüneyt Tanrıkor hocamla küçük bir Walkman'im vardı. Ona derslerimizi kaydederdik. Eserler çalardım evde, defalarca çalardım, taksimler yapardım ve her yaptığım taksimi dinlerdim. Çünkü şimdilerde bunu şöyle addediyorlar, kendini dinlemek, kendini beğenmişlik gibi düşünülüyor ama hiç öyle değil. Kendinizi dinlerseniz önce kendinizi dinlemelisiniz ki sonra dinletebilmelisiniz. Kendinizdeki eksiği bilmelisiniz. Ona göre çalışmalısınız. Ona göre yönlenmelisiniz. Bir kadın olarak, kadın sazende olarak yaşadığımız zorluklar tabii ki var. Öncelikle daha çok erkeklerin icra ettiği, hem benim enstrümanım, diğer enstrümanlarda mutlaka kadın sazendeler var ama daha çok müzisyenlerin daha çoğu erkek. Ve dolayısıyla bir erkeklerin oluştuğu bir ekipte belki bir, belki iki kadın sazende olabiliyor. Hep şunu söylemek zorunda kalıyorsunuz. Tercih edilen belki daha çok erkek sanatçılar olabiliyor. Ya ben vallahi iyi çalarım ya. İyi çalıyorum ya. Hani ben de olabilirim. Ama bunu söylemezsiniz, söyleyemezsiniz. Söylememek gerekir. Onların bunu hissedip size söylemeleri lazım. Sen çalar mısın bizimle demeleri lazım.